Merhaba macera severler. Ben İhsan Ceylan. Bugün sizi İstanbul'un kalbinde, Boğaz'ın ortasında yer alan ve efsanelerle sarılı bir yapıya götüreceğim. Kız Kulesi'ne. İstanbul'a gelen herkesin ilk ziyaret noktasıdır Kız Kulesi. Peki Kız Kulesi'nin yüzyıllardır efsaneler ve gizemlerle örtülü olduğunu biliyor muydunuz? Eğer duymadıysanız birazdan duyacaklarınıza hazır olun o zaman. Çünkü oldukça ilginç şeyler anlatacağım sizlere. Hızır Aleyhisselam'ın Kız Kulesi ile olan bağlantısından, bir İngiliz bilim adamının burada yaptığı çarpıcı keşif iddialarına, bir prensesin trajik efsanesine kadar macera ve gizem dolu bir video sizi bekliyor. Hazırsanız başlıyoruz o halde. İstanbul, her adımında binlerce yıllık tarihin, efsanelerin ve mistik sırların iç içe geçtiği büyülü bir şehir. Ayasofya'nın ihtişamı, yere batan sarnıcının karanlık derinlikleri, şehrin altında birbirine bağlanan gizemli tüneller, İstanbul'un kalbinde sanki görünmeyen bir dünyaya açılan kapıları getiriyor aklımıza. Ancak bu kadim şehirde diğerleri gibi birçok efsaneyle süslenmiş ve suların üzerinde yükselen bir yer daha var. Kız Kulesi. İstanbul'a adım atan herkesin ilk durağıdır Kız Kulesi. Hatırlarsanız kısa zaman önce Kız Kulesi'nin tarihi dokusunu korumak amacıyla başlatılan restorasyon çalışmaları sırasında kulenin üst kısmının olmadığına dair haberler gündeme gelmişti. Bu görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı ve birçok kişi İstanbul'un bu simgesel yapısına ne olduğunu sormaya başladı. Ancak çok geçmeden yetkililer bu durumun geçici olduğunu ve restorasyonun tamamlandığında Kız Kulesi'nin eski görkemine kavuşacağını açıkladılar. Tarihten bugüne kadar birçok efsane ve olayla anılan Kız Kulesi'nin ne zaman yapıldığına dair kesin bir bilgi yok. Ama bazı kaynaklar bizi M.Ö. 341 yılına kadar götürüyor. O zamandan beri pek çok isimle anılmış. Mesela eskiden Kız Kulesi'ne Damalis veya Lindros denirdi. Damalis, Atina kralının eşinin adıydı. Efsaneye göre Damalis öldüğünde bu sahile gömülmüş ve kuleye onun adı verilmiş. Ve bir zaman sonra Bizans döneminde ise Küçük Kale olarak anılmaya başlandı. Kız Kulesi'nin oldukça eski ve köklü bir tarihi var. Çünkü Boğaz'dan geçen gemilerden vergi toplamak amacıyla da kullanılıyordu. Kız Kulesi, Osmanlı döneminin ihtişamını ve karmaşasını içinde barındıran bir yapıdır aynı zamanda. Fatih Sultan Mehmet bu kaleyi yıktırarak etrafı surlarla çevrili minik bir kale inşa ettirir. Yeni kalenin içine yerleştirilen toplar savunma işleminden çok gösteri amacı taşıyordu. Ancak 1510 yılında meydana gelen büyük bir deprem bu yapıya ağır hasarlar verir. Yeniden inşa süreci Yavuz Sultan Selim'in döneminde başlar ve bu sırada kule deniz feneri olarak da işlev kazanacak bir tepeye sahip olur. Fakat zamanla bu tarihi yapının başına talihsiz olaylar gelir. 1719 yılında oluşan bir yangın Kız Kulesi'ne büyük bir zarar verir. 1725 yılında Nevşehirli damat İbrahim Paşa kuleyi onarıp eski ihtişamını yeniden kazandırır. Antik çağlarda farklı isimlerle anılan bu kule bugün Kız Kulesi adıyla özdeşleşmiş durumda. Buraya neden Kız Kulesi adı verildiği ise hepimizin bildiği o trajik efsane. Efsaneye göre zamanın kralı bir kehanet duyar.
çok sevdiği kızı 18'ine geldiğinde bir yılan tarafından sokularak ölecektir. Kral bu kehaneti duyunca içini tarifsiz bir korku sarar. Ne yapacağını bilemez. Kızını bu acı sondan korumak için denizin ortasındaki bu kuleyi güçlendirir ve kızını buraya kapatır. Artık güvendedir diye düşünür. Ama ne yazık ki kehanet gerçekleşir. Kuleye gönderilen üzüm sepetinin içinden çıkan yılan prensesi zehirler ve prenses hayatını kaybeder. Sonunda prenses için demirden bir tabut yaptırılır ve Ayasofya'nın girişine defnedilir. Evet, Kız Kulesi hakkında duyduğunuz bu efsane sadece bunlardan bir tanesi. Çünkü bu anlatacaklarım belki de çoğunuz ilk defa duyacak. Olayın başrol kahramanı bir antika koleksiyoncusu ve bir bilim adamı olan Sir Francis Crick'tir. Tabii ki bu tarihsel gerçeklikten çok bir şehir efsanesi olduğu söyleniyor. Çünkü Crick'in bu tür maceraya atıldığına dair hiçbir kanıt yok. Birkaç çizim, bulanık ve karanlık fotoğraflar dışında. Ancak Kız Kulesi'nin kendisi bile birçok efsaneye ev sahipliği yaparken böyle bir hikayenin doğması pek de şaşırtıcı değil. Gerçek şu ki Sir Francis Crick bilim dünyasına yaptığı katkılarla tanınıyor. Peki böyle bir bilim insanı neden böyle bir efsaneye çekilmiş olabilir? Crick'in bilimsel merakı onu keşifler peşinden koşmaya iten bir unsurdu. Ancak bu hikaye Kız Kulesi gibi gizemli mekanların efsanelerle beslenmesinden doğmuş olabilir. Yani az sonra duyacağınız bu hikayenin gerçeğe dayandığını söylemek mümkün değil. Ama işin aslı İstanbul gibi bir şehirde her parça bir gizem bulmak mümkün. Anlatılanlara göre Sir Francis Crick yağmurlu bir akşamda malikanesinde otururken kapı çalar. Kapıda aksanı son derece bozuk olan muhtemelen Arap kökenli bir adam belirir. Adam elinde eski bir defterle gelir ve onu satmak istediğini söyler. Defteri göz ucuyla inceleyen Crick, içinde bazı teknik çizimler ve Arapça yazılar olduğunu fark eder. Adam oldukça ısrarcıdır ve Crick de sadece birkaç sterlin karşılığında defteri alır. Çok da önemsemez aslında ama yine de defteri bir kenara koyar. Günler geçer. Bir akşam tesadüfen defteri tekrar eline alır ve çizimlere daha dikkatli bakmaya başlar. Gözleri birdenbire donup kalır. Bu çizimler ona bir yerlerden tanıdık gelir. Kısa bir süre sonra resmedilen yapının Kız Kulesi olduğunu fark eder. Ancak bir şey çok farklıdır. Kule 3 katlı olarak çizilmiştir. Bu, alışık olduğumuz Kız Kulesi'nden çok farklıdır. Crick merakına yenik düşer ve günlerce Kız Kulesi hakkında bulabildiği kaynağı didik didik eder. Fakat bu 3 katlı yapıya dair en ufak bir ipucu bulamaz ve çizimlerin yanlış olduğunu düşünmeye başlar. Ama bir iç sesi ona bir şeylerin eksik olduğunu söyler. Defterdeki Arapça yazılar kafasını karıştırır ve sonunda bu yazıları tercüme ettirmeye karar verir. İşte o andan sonra işler iyice karışmaya başlar. Yazılar Kız Kulesi'nin aslında düşündüğümüzden çok daha fazla büyük ve gizemli bir yapı olduğunu ima eden şifreli bilgiler içerir. Francis Crick adeta bu gizemin içine çekilmiş gibi kendini Kız Kulesi'nin bilinmeyen geçmişini çözmeye adar. Çünkü notları tercüme ettirdikten sonra öğrendikleri onu hayretler içinde bırakmıştı. Kız Kulesi'nin bilmediği bir yüzü vardı. Çünkü deftere göre kulenin altında bir mahzen bulunuyor ve bu mahzenden aşağıya inen bir geçit vardı. Daha da ilginci bu geçit deniz tabanının altına kadar uzanıyor ve suyun altındaki eski bir yapıya açılıyordu. Defterdeki detaylar çok netti. Yapı bir mağaranın içerisine inşa edilmiş. Ama en çarpıcı olan şey bu geçidin anahtarının çizimlerde birebir tasvir edilmiş olmasıydı. İlk başta kulağa uçuk bir teori gibi gelmişti ona. Fakat defterdeki çizimlere ve açıklamalara her baktığında bu mekanizmanın inanılmaz bir mühendislikle tasarlandığını anlamak zor değildi onun için. Şimdi geriye tek bir soru kalıyordu. Gerçekten böyle bir yapı var mıydı yoksa sadece bir efsane miydi? Crick bu araştırmalardan sonra rotayı direkt İstanbul'a çevirir.
İstanbul'a iner inmez ilk işi bir anahtarcıda haritada aynen çizilmiş anahtarın aynısını yaptırmak olur. Daha sonra Türkiye Büyükelçiliğinden mimari inceleme yapacağını söyleyerek 5 günlük izin alır ve yardımcısıyla beraber Kız Kulesi'ne gider. Sir Crick yardımcısı ve bir koruma memuruyla birlikte bölgeyi dikkatlice incelemeye başladığında ilk gün karşılarına eski, gizli bir giriş kapısı çıkar. Ancak kapının önünde devasa bir taş engel gibi durmaktadır. Sir Crick bu engeli aşmanın o an mümkün olmadığını fark eder ve araştırmayı yarıda bırakıp otele döner. Ama kafasında bin bir soru dönmektedir. Ertesi gün Crick planını devreye sokar. Koruma memurunun fazla dikkatli olduğunu biliyordu. Bu yüzden ona yüklüce bir rüşvet vererek oradan uzaklaştırmayı başarır. Zaman kaybetmeden gizli girişin bulunduğu yere dönerler. Taş devasa ama bir o kadar da yıpranmış görünmekteydi. Yardımcısıyla birlikte tereddüt etmeden işe koyulurlar. Sir Francis hemen girişin olduğu yere gider ve buradaki yaklaşık 20 santim kalınlığındaki kayayı kırmaya başlar. Birkaç saatin ardından kaya kırılır. Fakat büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Çünkü kayanın altında beklediği gibi anahtar deliği olan bir giriş kapısı yoktur. Bunun yerine daha da büyük ikinci bir kaya vardır. O gün daha da yorulan Sir Francis dinlenmek için tekrar oteline gider. Artık 3. gün olmuştur ve sadece 2 günleri vardır. 3. gün ise o kayayı da parçalarlar ve nihayet demir kapağa ulaşırlar. Ancak yüzyıllardır orada bulunan bu kapak çürümekten deliği dahi erimiştir. Ve ne kadar uğraşsalar da bir türlü açmayı başaramazlar böylece. 3. gününde sonuna gelirler. Otellerine döndüklerinde Sir Francis kapağı nasıl açabileceği dışında hiçbir şey düşünememektedir. Yardımcısı bir şekilde yüksek hızıyla açabileceklerini söylese de bu hem çok dikkat çekici hem de çok zahmetli bir yöntem olacağından kapağı kuvvetli bir asit kokteyliyle eritmeye karar verirler. 4. gün kapıyı zorla eriten Sir Francis içeriye girmek için son günü bekler ve 5. gün geldiğinde içeriye girer. Geçit son derece karanlık ve dardır. İp yardımıyla aşağı kadar sarkar. Derinlik neredeyse 35 metre civarındadır. Geçitten aşağıya inerken su damlalarının sesi duyulmaktadır. Aşağı indiğinde lambasını yakar ve kendisini büyük bir girişte bulur. Biraz daha dolaştıkça kemerli ve kubbeli olan bu yapının neredeyse 500 metrekare genişliğinde olduğunu anlar. Yapı birçok bölüm ve odadan oluşmaktadır. Duvarlarda freskler vardır. Ancak bunlar yıllar içerisinde okunamaz hale gelmiştir. Yerlerde daha önce masa, sandalye, kitaplık olabilecek çürümüş tahtalar vardır. Ana odada duvara oyulmuş bir sembol görür. Ancak bu sembol Osmanlı ya da Bizans'a ait değildir. Yapının bazı odaları çökmüştür. Biraz daha ilerledikçe çok eski bir kılıç bulur. Kılıcın boyu kısa, kabzası ise çok ufaktır. Sir Francis o anda bu kılıcı ancak bir cücenin kullanabileceğini düşünür. Girdiği mekanı elinden geldiğince aydınlatır ve şu anda gördüğünüz bu fotoğrafları çeker. Sir Francis kılıcı da yanına alarak tekrardan yukarı çıkar ve çimento ile söktükleri taşlarla geçidin ağzını yeniden kapatırlar.
90'lı yıllarda bu kılıca karbon testi yaptırılıyor. Test sonuçlarına göre kılıç 1600 ile 2000 yıl öncesine aittir. Sembolse kime gösterildiyse çözümlenemez. Bu konu Francis Crick'in 2004 yılındaki ölümüne kadar saklı kalır. Ölümünden sonra bankada kiralık kasada bir defter, Crick'in konuyla ilgili notları, kuleden aldığı kılıç ve kulenin gizli kısmına ait 30 tane siyah beyaz fotoğraf torunu tarafından bulunur. Bu söylentilerin gerçek olup olmadığını elbette bilemiyorum. Ancak sizlere ufak çaplı bir araştırmayı sunabilirim. Son zamanlarda internette dolaşan iddialar beni oldukça meraklandırdı ve ufak çaplı bir araştırma yaptım. Google haritalarda dolaşırken sanki gerçekten Kız Kulesi'ne doğru uzanan bir geçit varmış gibi görünüyordu. Ama işte asıl mesele burada başlıyor. Yani Kız Kulesi'nde gizli bir geçidin olup olmadığını anlamak oldukça zor. İnternette yayılan bu tür bilgiler her zaman yanıltıcı olabiliyor. Buranın gizli bir tünel sistemine bağlı olduğu ve buranın bir bağlantı noktası olarak kullandığı düşüncesi de oldukça ilginç. Eski kaynaklarda Kız Kulesi'nden geçen yeraltı tünellerinden ve bu tünellerin oluşturduğu gizli bir ağdan bahsedilmektedir. Bu konuyu daha önce de birkaç videomda dile getirmiştim. Ama bu olayın en dikkat çekici ve belki de en gizemli yönlerinden biri Assassin's Creed oyununda işlenmiş olmasıdır. Oyun Yavuz Sultan Selim dönemine odaklanıyor ve özellikle Kız Kulesi'ne özel bir vurgu yapılıyor. Kız Kulesi'nin altındaki bölümlerin Francis Crick'in defterlerinde bahsedilen kesimlere neredeyse birebir benzeyecek şekilde tasarlandığını görmek oldukça ilginç. Şimdi videonun belki de en çarpıcı kısmına geliyorum. Hızır Aleyhisselam'ın Kız Kulesi ile olan bağlantısına. Zira bu bağlantıya sebep olan kaynak ise Kur'an-ı Kerim'deki Kehf suresinde geçen Hz. Hızır ile Musa Aleyhisselam'ın beraber yaptıkları sırlı yolculuklardır. Kehf suresinde Hz. Musa peygamberin ve Hz. Hızır Aleyhisselam'ın buluştuğu iki denizin birleştiği yerden bahsediliyor. Ancak coğrafya açık bir şekilde belirtilmiyor ve birçok rivayete göre bu yer Karadeniz ve Marmara Denizi'nin birleştiği yer olarak gösterilmektedir. Hz. Hızır ve Hz. Musa'nın hikayesi iki farklı bilgi ve anlayışı temsil ediyor. Hz. Hızır derin ve gizli bilgilere sahipken Hz. Musa da daha yüzeysel ve anlaşılır bir ilmin temsilcisidir. İkisi arasında bir derinlik ve zenginlik barındıran bir ilişki var. Bu ilişki iki denizin bir araya geldiği bir noktada birleşiyor rivayetlere göre. Bu birleşimin bir sembole ihtiyacı vardı ve zamanla bu sembol boğazın o güzel yerine yerleştirildi. Kız Kulesi işte bu sembolün ta kendisidir. Yani Kız Kulesi bu iki bilgiyi bir araya getiren bir mühür gibidir. Bu anlattıklarım İstanbul'daki gizemlerin sadece bir parçası. İstanbul o kadar çok gizemi barındırıyor ki elbette anlatmakla bitiremeyiz. Kadim yeraltı tünellerinden, saklı hazinelerine, efsanelerle dolu yapılarından, unutulmuş sırlarına kadar her bir parçasını hep beraber keşfetmeye devam edeceğiz.